Seher'cim, sen yalnız değilsin. Ben anlıyorum seni. Hem de çok iyi. Ben de senin gibiydim bir zamanlar. Eski kocam Talat. Yaman gibi. Sert. Güçlü. Zengin bir adamdı. Ayaklarımı yerden keserdi benim. Büyülenirdim ona bakınca. Böyle prensesler gibi hissettirirdi bana. İlgilenirdi, önemserdi. Sonra zamanla değişti. Bir gün bana dünyanın en mutlu insanı gibi hissettirirken ertesi gün bir mahkum gibi hissettiriyordu. Bir gün kahramanım olurken ertesi gün benim gardiyanım oluyordu. O kadar bağlanmıştım ki ona. Yaptığı bu dengesizliklere rağmen hiçbir şekilde kopamıyordum. Yakıştıramadım ona. Ben yanlış anlıyorumdur dedim. Ama sonra zamanla iyi günler azaldı. İşkenceler arttı. Arttı. Ancak öyle görebildim onun içindeki psikopatı. Bak Seher'cim, psikopatların temel özelliği budur. Uçlarda yaşarlar. Dediklerini harfiyen yaparsan her şey tamam, hiçbir sıkıntı olmaz. Ama onun istemediği ufacık bir şey yaparsan acıyla paramparça edersin. Ki sen bunu yaşadın. Yaşıyorsun da Seher. O köpeği niye saldırttı senin üzerine? Sen bunu hak edecek ne yapmış olabilirsin Seher? Ben bilmiyorum. Bilemezsin. Bilemeyiz evet. Çünkü burada doğru cevap senin bunu hak etmemiş olman. Bu kötülüğün bahanesi olamaz ki. Allah bilir. Onun istemediği ufacık bir şey yapmışsındır da o bu raddeye gelmiştir. Ben Talat bana ne zaman kötü davransa ne yaptım diye düşünürdüm. Ne yaptım da böyle davranıyor? Hiç konduramazdım ona Seher. Sorunun onda olduğunu, onun bir hasta olduğunu göremezdim. Verdiği mutluluk kırıntısından mahrum olmamak için tüm acılara göğüs gererdim. Biliyor musun Seher? Kaç kere gitmeyi düşündüm. Yapamadım. Zaafım olmuştu benim. Kopamıyordum ondan. Verdiği acılara da razıydım. Ufacık bir mutluluğa da. Çok üzüldüm. Ben bilmiyorum. Etkilenmeye başladım galiba ondan. Belki de dediğin gibi zaftır. Bir an kilometrelerce mesafe varken aramızda
böyle bir an bir bakışıyla, bir lafıyla o kadar yakın oluyor ki bana. Hikayelerimiz birbirine çok benziyor Seher. Evet, Talat belki benim üzerime köpek saldırtmadı. Ama o da beni bir odaya kapatırdı. Aç susuz bırakırdı. Ne yapıyorsun? Korkuyorum arkadaşım. Onun bataklığına çekileceksin. Ve çok geç olacak diye çok korkuyorum. Benim yaşadıklarımı yaşamanı istemiyorum. Yıllarca o ızdırabı, acıyı çekmeni istemiyorum. O bazen sert biri ama psikopat olduğunu düşünmüyorum. Bakışlarından içindeki sevgiyi görebiliyorum onun. Konduramıyorum dediklerini ona. Yapmaz diyorum. Kötülük yapacak biri değil o. Nereden biliyorsun? Sana daha önce nasıl davrandığını. Hafızanı kaybettiğin için iyi davranıyor sana. Hem böylelikle yaptığı kötü şeylerin bedelini ödüyor. Günahlarının bedelini ödüyor kendince. Bak Seher, sana söylemedim ama Talat döverdi beni. Döverdi. Sonra ertesi gün pişman olup elinde böyle bir mücevherle geliverirdi. Kendini affettirmek için. Günahlarının bedelini öder gibi. Hiçbir şey olmamış gibi çıkardı karşıma. Yediğim dayağın, ona olan sevgim yüzünden uğradığım işkencelerin bedeli bunlardı işte. Öyle korkunçtu ki 2 kişilikli biriyle yaşamak. Anlatamam. Çok zor şeyler yaşamışsın. Şimdi düşünüp de üzme kendini. Hem endişelenme. Benim içimden bir ses onun Talat gibi biri olmadığını söylüyor. Hem belki de hatırladıklarım aklımın bir oyunudur. Aziz Bey öyle söylemişti ya. Seher, hafızasını kaybeden kim böyle korkunç bir anıyı hatırlar ki gerçek olmasa? Öyle karanlık bir anı nasıl aklının oyunu olabilir? Hele ki sen ona böyle güvenirken. Bak Seher, geçmişte olması gelecekte de olacağını gösterir. İyi davranmasına sakın aldanma. Öyle bir an gelir ki tersine döner her şey. Seherciğim, ne olur unutma bu diyeceklerimi. Talat gibiler, Yaman gibiler bataklığa benzer. Bunu saklayabilmek için de o bataklığın üstünü çiçeklerle örterler. Sen de çiçeklerin kokusuna, güzelliğine, ışıltısına aldanır, yaklaşırsın o bataklığa. Ve sonra bir bakarsın, seni yutmak isteyen o çamurun içindesin. Çıkamıyorsun, dibe çekiliyorsun. Belki de gerçeği hatırlamak için o çiçeklerin kokusuna, büyüsüne kanmaman gerek.